Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün video konuğumuz Stilpor firmasından Erol Bey. Erol Bey, hoş geldiniz videomuza. Hoş bulduk. Bugün Erol Bey ile filtrasyon teknolojilerini inceleyeceğiz. Filtrasyon teknolojisi nedir? Hangi sektörlerde kullanılır? Ve filtrasyon teknolojisinin çalışma mantığı, prensibini ve ayrıca kullanılan filtre çeşitlerini Erol Bey'in anlatımıyla sizlere sunacağız. Haydi gelin videomuza geçelim ve tüm detayları beraber görelim. Erol Bey, şimdi filtre ile ilgili birçok detayı göreceğiz. Anlatacaksınız bize. Ama öncesinde biz sizi tanımak istiyoruz. Erol Bey kimdir? Kurucusu olduğunuz Stilpor firması neler yapar? Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki Orhan Bey. Erol Aydın, uzman biyoloğum. Yaklaşık 22 yıldır filtre ve filtrasyon teknolojileri üzerine çalışmalar yapmaktayım. Stilpor filtrasyon teknolojileri olarak başta ilaç endüstrisi olmak üzere gıda içecek sektörüne filtrasyon çözümleri sunuyoruz. Özellikle 2 yıldır Çin'in en büyük biyoteknoloji firması Kobeter Filtrasyon'un Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Güzel. Yani aslında Erol Bey ben uzun yıllardır tanıyorum ve sektörün duayenlerinden biri diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ayrıca videonun başında şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Biz bu video serisinde Erol Bey'in anlatımıyla filtre teknolojisiyle ilgili birçok derya deniz bilgiye de ulaşıyor olacağız. Kendisine ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum sizin de nezdinizde. Çünkü sektör için önemli olduğunu düşündüğümüz teknik bilgileri Erol Bey uzun yıllara dayanan tecrübesinde elde edilmiş olduğu o bilgi birikimini bize aktaracak. Burada Orhan Bey, yine ben size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı oluşturduğunuz için gerçekten bizim bir görevimiz de sadece bir ürün alıp satmak değil, sisteme yeni katılacak olan arkadaşlara yaptığımız işlerle ilgili olarak bilgileri aktarabilmektir. Sizin sayenizde böyle bir fırsatta bulmuş olduk. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Tabii biz yayından önce Erol Bey ile de konuştuk. Kendisinin aslında vurguladığı bir detay vardı. Biz ilaç sektörüne uzun yıllardır çözüm üretiyoruz. Yani altında şöyle çizdi, danışmanlık değil. Biz çözüm ortağı oluyoruz firmaların diye. Çünkü evet, filtre satmak değil, satmaktan öteye siz aslında sattıktan sonra da prosesin bir çözüm ortağı oluyorsunuz. Her türlü sorununu çözme konusunda da şirketlere aslında danışmanlıktan öteye bir çözüm sunuyorsunuz. Evet Orhan Bey, bizim burada asıl görevimiz ürünü tedarik ettikten sonra başlıyor. Evet. Ve müşterilerimize özellikle ürünlerine uygun, proses parametrelerine ve proseslerine uygun çözümler sağlıyoruz. Çok güzel. Pekala, o zaman videomuzun konusuna geçelim. Biz bu videoda bir başlangıç yapacağız. Filtrenin aslında ilerleyen videolarda birçok detayına giriyor olacağız. Ama bu videoda amacımız size filtre ve filtrasyon teknolojilerini tanıtmak ve bu konuda bir temel oluşturmak. İlk sorumda size filtre nedir? Filtreyi birazcık açar mısınız? Filtre dediğimizde ne anlamalıyız? Çünkü ben de kimyagerim. Uzun yıllardır filtrelerle aşırı neşirim ama laboratuvar tarafında biraz aşırı neşirim. Ama filtreyi hayatımızın her alanında görüyoruz. İşte evde bir elektrikli süpürgemizin bir HEPA filtresi var. Aspiratörümüzün filtresi var, havalandırma filtreleri var. Ama filtre dediğimiz olay aslında bunun çok dışında başka alanlarda da kullanılıyor ki şu an hepsini anlatacaksınız. Kısaca evet, filtre nedir? Birazcık bundan bahsedebilir misiniz bize? Evet, söylediğiniz gibi filtre kavramı aslında çok genel bir kavram. Bizim odak noktamız çoğunlukla ilaç endüstrisi. İlaç endüstrisinde de biyoteknolojik ilaçların filtrasyonu, jenerik tarafta filtrasyon, aynı zamanda gıda içecek sektöründe hassas filtrasyon olarak çalışmalarımız var. Basitçe söylemek gerekirse sıvı veya gazların içerisindeki partiküllerin ve mikroorganizmaların süzülerek ayrıştırılması işlemidir. Çok basit manasıyla budur. Katı partikülleri biz sıvı veya gazlardan uzaklaştırıyoruz. Aslında böyle diyebilir miyiz filtre? En genel manasıyla genellikle likitlerin içerisindeki veya işte hava ve gaz içerisindeki istenmeyen partiküllerin ve mikroorganizmaların uzaklaştırılması olarak, süzülerek uzaklaştırılması olarak tarif edebiliriz. Peki sadece o zaman partikül demiyoruz, mikroorganizmalar da var evet, işin içinde. Özellikle ileri teknoloji, ilaç ve biyoteknoloji alanında partiküllerle beraber mikroorganizmaları da evet, burada Orhan Bey şunu özellikle belirtebilirim. Biz müşterilerimize bir filtre önermeden önce onların ürünlerini öncelikli olarak çok iyi tanımamız, bilmemiz gerekiyor. Proseslerini çok iyi tanımamız, bilmemiz gerekiyor. Ve ürünlerine ve proseslerine uygun en doğru tip filtreyi önermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ürünün içeriğini, ürünün detayını bilmeden bir filtre önermek zaten doğru bir yaklaşım değil.
Tabii birçok sorumuz var. Temel soruları cevaplayarak başlayalım istedik. İlerleyen videolarda birazcık daha böyle uygulamalı teknik anlatımlarımız da olacak. Şimdi bir diğer sorum da benim notlarıma baktığımda size sormak istediğimiz şey filtre ve filtre teknolojileri. Daha doğrusu filtrasyon teknolojileri diyebiliriz. Evet. Filtre ve filtrasyon teknolojileriyle ilgili böyle kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bir de Stilpor firması nereye odaklanıyor? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi filtre ve filtrasyon sizin de belirttiğiniz gibi çok genel bir kavram ve çok da detaylı bir kavram aslına bakarsanız. Ancak biz filtrasyon teknolojileri olarak baktığımızda bunu şöyle basitleştirebiliriz. Filtrasyon genel olarak baktığımızda işte mekanik filtrasyon, kimyasal filtrasyon, yüzeysel filtrasyon ve derinlik filtrasyonu şeklinde ayırabiliriz. Bunu biraz daha detaylandıracak olursak elek metoduyla filtrasyon ve adsorpsiyonla filtrasyon olarak ikiye ayırabiliriz. Elek filtrasyonunda hepimizin bildiği elek misali çalışır. Ancak bunun da alt kırılımlarında statik filtrasyon prensibi ve dinamik filtrasyon prensibini görüyoruz. Statik filtrasyondan da çok basit bir iki cümleyle bahsedecek olursam, örneğin şırınga ucu tipi filtrelerde filtre yüzeyine 90 derece ürünü basınçla ittirerek süzülmesi işlemidir. Buna statik filtrasyon diyoruz. Evet. Bir diğeri de dinamik filtrasyon. Dinamik filtrasyonda ise filtre yüzeyine dik açıyla değil de iki filtre arasından ürünü ittirerek daha düşük düzeylerdeki bir basınçla ürünü süzerek ayrıştırma prensibine dayanıyor. Bunlar tabi ilerleyen videolarımızda, ilerleyen eğitimlerimizde daha detayına gireceğiz. Ancak burada çok basit manasında statik filtrasyon, dinamik filtrasyon, bunların her ikisi de elek metoduyla çalışan filtrasyon metotları. Bir diğer ikinci filtrasyon metodumuz da adsorpsiyon ile filtrasyon metodu. Adsorpsiyon yüzeyde tutunma. Absorpsiyon değil mi? Buranın altını çizelim. Adsorpsiyon. Çünkü ikisi çok, ben de bir kimyager olarak böyle çok karıştırdığımız kavramlardan biri ve çok da karıştırıldığını düşünüyorum. Adsorpsiyon yani yüzeyde tutunma. Evet, adsorpsiyon, ancak bunu sadece yüzeyde tutunma olarak izah etmiyoruz Orhan Bey. Burada adsorpsiyon metodunda özellikle kromatografik çalışmalarda kullanılan bir filtrasyon prensibidir. Süzülecek olan, tutunacak olan malzeme filtre yüzeyindeki gözeneklerden daha düşük olmasına rağmen filtre yüzeyinde ve filtre yüzeyinin gözeneklerin içerisine doğru ilerledikçe o gözeneklerde çeşitli çekim kuvvetleri sayesinde partiküllerin veyahut da moleküllerin tutulması işlemidir. Çok basit manasıyla adsorpsiyon metodu. Ama genel olarak baktığımızda filtrasyon prensibi elek metodu ve adsorpsiyon ile çalışır. Kısaca bu filtre çeşitlerinden biraz bahsedebilir misiniz bize? Kullanım amaçları ve alanları nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki Orhan Bey. Yalnız buraya getirdiğimiz filtreler daha çok küçük bir miktarı. Çok az miktarı. Evet. Bunların çok daha değişik tipte olanları var. Bunu neye göre belirliyoruz? Hemen sorunuza gelecek olursam, başta da söylediğimiz gibi öncelikli olarak bir filtre önerisi veya tedariği yapmadan önce muhakkak ürünün özelliklerini ve proses özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada birçok çeşit filtre var. Bunların çeşitli olmasının sebebi aslında aplikasyon, yani uygulamaya göre filtrenin kullanılması gerekiyor. Örneğin burada şırınga ucu filtre, gördüğümüz gibi zaten adı üstünde şırınga ile kullanılan filtre tiplerimiz var. Biz bunu laboratuvarda bunu kullanıyoruz. Evet, genellikle doğru diyorsunuz. Bunlar laboratuvar ölçeğinde kullanılan filtrelerimizdir. Şırınga ucu filtrelerin de tabii birçok çeşidi var. Burada gördüğünüz gibi kimisi steril olarak geliyor. Çünkü uygulamada steril olarak kullanılması gerekiyor. Varsa. Evet. Ama daha çok HPLC gibi, GC gibi bildiğiniz cihazlarda ise işte mobil faz süzümünde biraz daha böyle non-steril olarak adlandırdığımız filtreler tercih ediliyor, kullanılıyor. Burada yine çeşitliliğin bir diğer sebebi de filtrelerin farklı farklı materyalleri söz konusu. Örneğin burada bir PVDF materyalde filtremiz var. Diğer tarafta bir PES filtre materyalimiz var. Yani filtrenin kendi yapısı ya polietersülfon olabiliyor, PVDF olabiliyor, naylon olabiliyor, PTFE dediğimiz politetrafluoroetilen olabiliyor. Bu filtre materyalleri de membran yapısı değişiyor, yani kimyasal yapısı. Evet, değişiyor. Filtrenin kendi ham madde dediğimiz kendi filtre kağıdının yapısı değişiyor. Bu yapıları da tabii ki proses şekline ve ürüne göre tercih ediliyor. Çünkü takdir edersiniz ki her ürünün içeriği aynı değil. Kimyasal yapısına göre seçiyoruz değil mi? Mesela HPLC'de
çözücümüz neyse ya da ürünümüz, filtrelemek istediğimiz ürünümüz neyse ona göre membran yapısı da değişecek. Kesinlikle. Veya kesinlikle. partikül boyutu da değişecek. HPLC'de Tabii mikro 0.45 seviyesi de değişecek. kullanırken UPLC gibi daha hassas sistemlerde 0.22 ya da 0.2'lik bir filtre tercih etmemiz gerekiyor. HPLC tarafında yani kromatografi tarafında böyle birazcık ben de buna aşina olduğum için böyle bir katkıda bulunabilirim ama diğer taraftaki filtreler neredeyse hiç görmediğim filtreler. Burada birçok filtre var. Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Mesela burada farklı filtreler görüyoruz. Tabii ki Şurada burada var. hemen daha biraz daha boyutu büyük olan kapsül dediğimiz. Şimdi filtrelerde de yine kullanım amacına göre farklı tipler, farklı formlar var. Örneğin kapsül filtreler burada görmüş olduğunuz. İşte disk filtreler. Aynı şekilde yine bu sistem üzerinde disk filtreler mevcut. Burada da özellikle şunlar kapsül filtre olarak geçer ve şuradaki ise kartuş filtre olarak geçer. Bunu da yine kısaca isterseniz bu kartuş tipi filtre. Buradaki ise kapsül filtre. Bunun ilk basit ayrımı kapsül filtreler direkt kullanıma hazır şeklindedir. Hortum veyahut da kullanım nasıl artık kullanıyorsa paslanmaz çelik borular gelip direkt kapsül filtreye bağlanır ve çıkışta yine bağlantısı yapılarak kullanılabilir. Ama kartuş tipi filtrelerde ise muhakkak bir paslanmaz çelik filtre kabı, filtre housing'i veyahut da filtre yuvası olarak adlandırılan kapsüller içerisinde ayrıca kullanılması gerekiyor. Bir dış kaba ihtiyacımız var bunda. Evet, dış kaba ihtiyacımız var. Burada tabii kapsül filtre, kartuş filtre tamamen yine aplikasyona göre tercih ediliyor. Burada yine diğer bir özellik bu filtrelerin içerisinde bir filtre yüzey alanı söz konusu. Materyalden farklı olarak bir de filtrenin yüzey alanı. Şimdi şırınga ucu filtrelerde çok daha küçük miktarlardaki ürünleri süzmek için tercih ediliyor. Ama ürün miktarımız, süzeceğimiz ürün miktarımız arttıkça kapsül filtreye veyahut da 500, 600, 300 veya 1 ton daha yüksek ebatlardaki hacimleri süzmek için ise daha yüzey alanı çok daha fazla olan kartuş tipi filtrelere geçiliyor. O zaman burada şu da önemli oluyor. Yapacağımız numunenin ya da işte örneğin ya da üreteceğimiz ürünün hacmi de bizim için önemli filtre seçerken. Yani evet. Şöyle küçük bir filtreyle biz maksimum belki de 20-30 mililitre filtreleyebiliyorken çok daha yüksek hacimler için daha büyük filtrelere geçmemiz gerekiyor. Bunu aslında evet doğru diyorsunuz. Bunu laboratuvar ölçeğinde ve proses ölçeğinde olmak üzere de genel olarak ikiye ayırmamız gerekir. İşte burada gördüğümüz daha küçük filtreler özellikle laboratuvarda kullanılan düşük hacimlerdeki gerek Ar-Ge çalışmaları, gerekse İPK analizlerinde, gerekse kalite güvence çalışmalarında, kalite kontrol çalışmalarında kullanılan daha küçük ölçekte laboratuvar filtreleri. Ama diğer tarafta ise daha proses tarafındaki büyük ölçekteki ürünlerimizi filtre etmek maksadıyla kullanılan filtrelerimiz. Peki şu filtreler nelerdir? Bu da bir filtre mi burada mesela? Çeşitli alanlarda kullanılan filtreleri ben özellikle getirmeye çalıştım. Çünkü biz burada sizinle amacımız aslında bir ürün tanıtımı değil, daha çok sektöre yeni katılan arkadaşlara da faydalı olabilmek. Dolayısıyla özellikle ilaç endüstrisinde ve değişik alanlarda filtre teknolojilerinin kullanıldığı kısımlarda temel bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamak. Burada Orhan Bey ona gelmeden önce bakın şunları da yine belirterek geçeyim. Özellikle bunlar filtre değil mi? Evet, bunların da içerisinde bunlar ultra filtre olarak geçiyor. Santrifüj tipi dediğimiz ultra filtreler. Bunların da içerisinde daha moleküler düzeyde işte değişik mikron seviyesinin de altında kilo dalton olarak ifade edilen daha düşük molekül boyutundaki ayrıştırmaları sağlayan ama santrifüj metoduyla. Şimdi biz filtrasyonda bir elek ve adsorpsiyon dedik ama bir de santrifüj tipi var. Santrifüj tipinde de biliyorsunuz santrifüjleme olayı neticesinde bir ayrıştırma söz konusu. Merkez kaç kuvvetiyle beraber yukarıdaki sıvı aşağıya geçerken filtrasyon işlemi gerçekleşmiş oluyor. Kesinlikle bunun altında doğrudur. bir boşluk var o zaman. Evet. Buradaki içindeki filtreden santrifüjün etkisiyle filtreden geçebilen ürün bu alt kısımda toplanıyor. Geçemeyenler de üst kısımda kalıyor. Bunu hangi sektör kullanıyor ağırlıklı olarak? Biyoteknoloji ve ilaç mı? Tabii biyoteknolojik çalışmalarda da tercih ediliyor ama çeşitli üniversitelerdeki araştırmalarda kullanılan filtre tipleri olarak geçiyor. Diğeri de bir küçüğü mü oluyor? Bunların evet değişik molekül boyutunda ayrıştırmalar yapıyor. Peki burada molekülün Dalton büyüklüğüne göre mi, molekül büyüklüğüne göre mi filtre seçiyoruz? Tabii ki. Burada yine ama ürünümüzün içeriğine göre biz neyi ayrıştırmak istiyoruz? Hani başta da söylediğimiz gibi. Proteinleri ben uzaklaştırmak istiyorum. Daha küçük molekülleri almak istiyorum. Evet, o zaman laboratuvar ölçeğinde yani mililitre seviyesinde bir çalışma yapıyorsak
öncelikli olarak prosese gitmeden önce laboratuvarda bu tip ultrafiltrasyon santrifüj tipiyle çalışan ultrafiltre sistemleri tercih edilebiliyor. Tercih edilebiliyor. Evet. Çok güzel. Moleküler boyutuna göre de burada bir ayrıştırım söz konusu oluyor. Evet. Şimdi söylediğinize hemen geleceğim. Evet, bu bizim TFF dediğimiz, yani Tangential Flow Filtration veya Cross Flow Filtration olarak, çapraz akış sistemi olarak ifade edilen sektörde özellikle biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan filtre tipi. Biraz önce bahsetmiştik aslında, hatırlayacaksınız. Dedik ki statik filtrasyon ve dinamik filtrasyon diye. Şırınga ucu filtrelerde, kartuş filtrelerde tamamen statik filtrasyonla, yani filtre üzerine 90 derecelik açıyla ürünü göndererek basınçla filtre ediyorduk. Burada TFF dediğimiz veya çapraz akış sistemi dediğimiz filtre sisteminde ise tamamen dinamik filtrasyon prensibiyle geçerli olan, yani iki filtre kağıdı arasından ürünü bir serbest akışla aslında göndererek süzülebilenler filtrenin iki yan tarafına geçer. Burada da TFF olarak söylüyoruz ama mesela aynı mantıkla çalışan diğer filtremizde hollow fiber olarak ifade edilen, yani tübüler filtre olarak Bu ifade edilen. yer çekimi etkisiyle mi sadece bir ayrışma? Yok, Yukarıdan yer çekimi bir basınç etkisiyle var değil. mı bunda? Yine peristaltik pompayla tabii bir daha düşük düzeydeki bir basınçla ürünü filtre üzerine gönderiyoruz. Ama çapraz akış sisteminde normalde bizim statik filtrasyonda ürünü filtre kağıdı üzerine 90 derecelik açıyla gönderdiğimizde ürünün içeriğindeki partiküller filtre yüzeyinde tutuluyor ve bir süre sonra filtre tıkanıyor. Ancak çapraz akış sisteminde sürekli arkadan ürün tübüler veya bu TFF kasetlerin içerisindeki aralıklarda ilerlerken arkadan gelen ürün sürekli o filtre partikülleri süpürdüğü için bunlarda tıkanma olmuyor veya Peki daha düşük düzeyde oluyor. partiküller nerede birikiyor? Burada çapraz akış sisteminde tabii şurada aslında belki daha ilerleyen videolarımızda bunu çok detaylı göstereceğiz. Normalde çapraz akış sisteminde ana tankımızdan ürünü filtre üzerine gönderiyoruz. Bir filtreden geçen kısmı ayrı bir tankta depoluyoruz. Geçemeyenleri de tekrar ana tankımıza geri çeviriyoruz. Sürekli tanka geri dönüyor. Evet, sürekli tanka Yani geri filtre geliyor. üzerinde birikmiyor. Bir birikme Birikmiyor. olmuyor. Arkadan sürüklemeyle beraber tanka geri dönüyor. Böylelikle filtre ömrünü mü uzatmış oluyoruz? Bu tabii ki çeşitli biyoteknolojik çalışmalarda kullanılıyor. Tabii ki filtrenin de ömrü daha uzamış oluyor ama bu farklı bir filtrasyon teknoloji şeklinde Bir şey çalışıyor. olabilir mi bu? Benim aklıma gelen burada şöyle bir şey oldu. Belki de orada filtrasyon o kağıtta, o filtre tabakasında kalan ürünü almak istiyoruzdur biz. Yani kazanda onu yoğunlaştırmak istiyoruzdur. Böyle bir şey var mı Tabii burada? bu da evet, bunu da söyleyebiliriz. Özellikle bu çapraz akış sisteminde bugün konsantrasyon dediğimiz olayın da gerçekleştirildiği yer. Konsantrasyonu arttırmak istiyorum. Evet. Ben yani kazandaki ürünün konsantrasyonunu arttırmak istiyorum. Orada belirli döngülerde filtrasyon yapıyorum ve o yüzeyde kalan ürün tekrar kazana gidiyor. Konsantrasyon artıyor böylelikle. Tabii dinamik filtrasyon, tabii ki dinamik filtrasyonda zaten yine en başta da söylediğimiz gibi hani güzel. yapılacak olan uygulamayı çok iyi bilmek lazım. Belki filtreden geçen kısmı işimize yarıyordur veya geri tanka çevirdiğimiz yarıyordur. O tamamen sizin çalışmalarınızda hangi tarafı istediğinize bağlı olarak değişiyor. Ya burada yine aslında şu konuya geliyoruz. Sizin uygulamanızı Erol Bey'in çok iyi bilmesi ve deneyimlemesi ve dinlemesi gerekiyor. Anlaması gerekiyor. Ya burada yine baştaki söylediğimiz şeye geri geliyor aslında Erol Bey, değil mi? Yani sadece filtre satmakla iş Değil. bitmiyor. Evet. O işi bilmek, özümsemek, anlamak ve karşı tarafın ne istediğini ve ne ihtiyacı olduğunu bilmek ve ona çözüm üretmek aslında burada Kesinlikle. önemli oluyor. Şimdi bu detayları bilmeden sadece sizin talebinize göre bir filtre satmak işi Yani orada bitirir aslında. Evet, zaten çalışma mantığımız, çalışma şeklimiz de bu şekilde olmuyor. Filtre talebiyle gelindiği zaman biz muhakkak ne tür bir uygulamada bunu kullanacaklarını sorguluyoruz. Nasıl bir proses parametrelerinde çalışacaklarını sorguluyoruz. Bunları sorgulamadan bir filtre önerisi zaten yapmıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım da olmaz. Çünkü bugün aslında çok temel düzeyde bazı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ama ilerleyen videolarda bunun çok detaylarından bahsedeceğiz. Filtrelerin daha içerisinde o kadar çok teknik detay var ki derya deniz bir bilgi. Biz 22 senedir yaptığımız sadece filtre ve filtrasyon teknolojileri. Ya biz de aslında şimdi bunları öğrendikçe heyecanlanıyoruz. Yeni videolarda YouTube kanalımızda çok daha güzel içerikler ve daha derinlemesine bilgiler olacak burada Erol Bey'in katkılarıyla. Bence çok da güzel olacak. Öyle düşünüyoruz.
Daha çok şu anda genel kavramlar üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tabii ki ilerleyen kısımlarda bunları detaylandıracağız. Örneğin bir derinlik filtresinden daha henüz bahsetmedik. Membran filtreden henüz bahsetmedik. Ki membran filtreler bugün birçok alanda kullanılan, kritik noktalarda kullanılan filtrelerdir. Özellikle ilaç endüstrisinde bugün damara enjekte edilen ilacın filtrasyonunda kullanılan filtrelerdir. Düşünsenize hastanelere gittiğimizde ilk uygulanan uygulamalardan bir tanesi serum takmaktır. Bu serumlar işte bu tip filtrelerle steril hale getiriliyor, filtre ediliyor. Dolayısıyla içerisinde bir tane bile bakteri olmaması gerekiyor. Partikül de olmaması gerekiyor. Kesinlikle partikül de kesinlikle olmaması gerekiyor. Membran filtre teknolojisi gerçekten çok derya deniz bir konu. Kaldı ki bir filtre nasıl membran oluyor? İşte membran filtrelerin çalışma prensipleri nedir? İlerleyen kısımda yine ayrı çok detaylı, özellikle işte Avrupa Otoritesi, farmakopiler, işte Amerikan farmakopisi yine aynı şekilde otoriteler membran filtreler üzerine ne tür özellikler istiyor? Membran filtrelerin membran filtre olduğunu nasıl bileceğiz, anlayacağız? Bir filtrenin üzerinde 0,2 yazıyor, 0,2 mikron yazıyor olması onun membran olduğunu veya sterilizasyon yaptığını bize söyler mi? Bunları çok daha detaylı görmemiz gerekiyor. Yine bir diğer konu, özellikle membran filtrelere uygulanan integrity test. Integrity test ayrı bir konu. Belki bir günü alabilecek bir konu. Orada belki önümüzdeki süreçte uygulamalı olarak burada integrity test ile ilgili çalışmalarımız, eğitimlerimiz olur. Tabii eğitim planlarımız var. Zaten Erol Bey ile sonrasında eğitimlerimizi de planladık. Hatta şu an sitemizde de yayında ilgilenen arkadaşlar şu an sağa ya da sola bir yere bırakmış olduğumuz bağlantıdan tıklayarak inceleyebilirler. Biz aynı zamanda burada bir akademi gibi eğitim de vermeyi planlıyoruz. Maltepe İstanbul Deneyim ve Eğitim Merkezimizde Erol Bey'in eğitmenliğinde Erol Bey bunca yıl edinmiş olduğu tecrübeyi sizlere burada aktaracak. Videolarımızın devamı da gelecek. Biz heyecanlıyız. Şimdi benim başka bir sorum var Erol Buyurun, Bey. tabii ki. O sonraki soruya geçelim istiyorum. Tekrardan ilaç odağına dönmek istiyorum. Sizin odak sektörünüz ilaç. Evet. İlaç sektörünü ağırlıklı çalışıyorsunuz. Peki ilaç sektörüne yönelik ne gibi çözümleriniz var? Filtre çözümleriniz ve sağladığınız diğer çözümler ne? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? İlaç sektörüne bugün sterilizasyon maksadıyla ilacın filtre edilmesi gerekiyor ilaç endüstrisinde. Temin ettiğimiz membran filtrelerle çok kritik bir görev yapıyoruz. İlacın steril hale getirilmesinde. Yine aynı şekilde ürüne temas eden çeşitli gazların, havanın filtrasyonunda membran filtreler temin ediyoruz. Burada tabii yine başta da söylediğim gibi özellikle ilaç müşterimizin hangi uygulamalarda filtre ihtiyacı var? Öncelikli olarak bunu sorguluyoruz. Proses parametrelerini sorguluyoruz. Ürünün özelliklerini, ki ürünün de birçok özelliğini bilmemiz gerekiyor. Ürünün ne kadarlık bir hacimde süzüleceğini, ürünün pH'sından tutun kimyasal yapısına kadar. Çünkü ürünlerin içerisinde biliyorsunuz yüzlerce kimyasal kullanılması gerekiyor. pH de burada önemli bir kriter aslında, değil mi? Tabii ki. Burada zaten bizim öncelikli olarak bir kritik parametreler listemiz var. Bunu müşterilerimize iletiyoruz ve o kritik parametrelerin bilgisini aldıktan sonra, çünkü ürünlerin içerisinde çeşitli kimyasallar olduğunu söylemiştim. Bu kimyasallarla filtrenin geçimli olup olmaması çok önemli. Dolayısıyla ürünün içerisindeki kimyasalın kullanılan filtre ile de uyumlu olması gerekiyor. Filtre yapısına zarar vermemesi lazım. Filtreyi çözebilir de. Hem filtrenin yapısına zarar vermemesi gerekiyor, hem de ürüne bir ekstra bir katkı sunmaması gerekiyor. Biz bu noktada ideal filtreyi şöyle tanımlıyoruz ilaç sektöründe. Ürünün içeriğindeki ana bileşenleri ve etkenleri hiçbir şekilde tutmaması gerekiyor ve filtre kendi yapısından da ürüne herhangi bir ekstra bir şey bırakmaması gerekiyor. Gerek kimyasal gerekse fiziksel herhangi bir katkı sunmaması gerekiyor. Peki kaliteli bir filtre dediğimizde tanımı bu mudur? Yani kaliteli Bu filtre. ideal filtre İdeal olarak filtre. bunu tanımlayalım. Yani Çünkü filtreyi seçerken tabii bir kalite skalası da koyacak olursak ideal dediğimiz filtre bu. Peki daha Evet. kaliteli ya da en kaliteli filtreyi tanımlamak için ayrı bir tanımınız var mı burada? muhakkak ürünün özelliklerini, proses parametrelerini ve filtrenin teknik özellikleriyle birlikte bu bir saç ayağı şeklinde düşünmek lazım. Şimdi kalite tabii ki önemli ama kaliteyi nasıl tanımladığınıza da bağlı olarak bu değişir. Örnek veriyorum, membran filtrelerde
uluslararası regülasyonlar bazı kriterler getirmiş. Basit bir örnek vereyim. Membran filtre 0,2 mikron steril grade filtrede uluslararası regülasyonlar bir kriter istiyor. Diyor ki eğer siz 0,2 mikron bir filtreyi 0,2 olarak addediyorsanız ve bunun steril grade olduğunu iddia ediyorsanız, bunu filtre üreticilerine söylüyor tabii ki. Dünya üzerinde ebadı bilinen en küçük bakteri Breviremdamonas diminuta denen bir bakteri tipi var. Bu bakteriden 0,2 mikron ve membran olduğunu iddia ettiğiniz filtrenin üzerine santimetre karesine 10 üzeri 7 adet gelecek şekilde vermenizi ve diğer tarafından numune alarak 0 olarak bunu görmenizi ve bunu da yazılı olarak deklare etmenizi sizden bekliyor. Sertifikasyonunu da istiyor bunu. Kesinlikle sertifikada da bunu istiyor. Şimdi eğer bir filtre tedarikçisine bu kriterleri sağlayıp sağlamadığını sorduğunuzda, eğer bunu belgeleyebiliyorsa size, bu bir kalite göstergesidir bence. Yani membran filtrede üzerinde 0,2 mikron ve steril grade olduğunu belirtiyorsa bu kriteri muhakkak surette taşıması gerekiyor. Bunu taşıyorsa bu bir kalite göstergesidir. Evet, mesela bir parametre olarak bunu değerlendirebiliriz, evet. Ama tabii ki onlarca farklı parametreden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ayrıca tabii ki şey de var, yani kalite tanımı dediniz. Bence o da önemli bir detay. Kalite tanımınız ne? Bir de o da çok önemli. Videomuzun başında da aslında söylediğimiz gibi filtre ve filtrasyon konusu çok geniş ve çok detaylı bir konu. Yüzlerce çeşit ebatta filtre var. İşte filtre materyali, filtrenin bağlantı tipi, filtrenin mikronu gibi daha bir sürü sayabileceğimiz kriterler var. Burada bir filtre önerisinde bulunmadan önce mutlak surette karşılıklı olarak checklist üzerinden gidiyoruz. Ürünün parametreleri, proses parametreleri, filtrenin özellikleri ve en nihayetinde doğru, ideal filtreye karar verip o şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben kendi uzmanlık alanımdan size bir soru sormak istiyorum. Ben uzun yıllardır laboratuvarda çalıştım. Hala da eğitimler veriyorum. Diyelim ki bir filtre ihtiyacım olacak. Burada bunu şöyle senaryolaştıralım. Araştırdım. Çeşitli bilgiler var elimde ve size geldim, ulaştım. Benim bir filtreye ihtiyacım var Erol Bey. Yardımcı olur musunuz dedim. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz bu konuda? Tabii ki burada öncelikli olarak sormamız gereken bazı sorular var. Örneğin ne tip bir ürün süzeceksiniz? Ne tip bir ürün süzeceğim? Evet. Ben aslında ilaç molekülü çalışıyorum. Küçük molekül. Small molekül olarak adlandırdığımız moleküller. Direkt bitmiş ürün aslında çalışacağım. Ürünün içeriğindeki bileşenler nedir? Yani kimyasal olarak ne tür bir... Çözücüyü mü soruyorsunuz? Evet. Çözücüme aslında çok karar vermedim. İşte yayınlara baktım, farmakopiye baktım ama muhtemelen metanol kullanacağım. Metanol olabilir. Tamam. Burada önemli çünkü çeşitli kimyasallar var. Ne tür bir kimyasalı süzeceğinizi bilmemiz gerekiyor. Su bazlı mı yoksa yağ bazlı mı yoksa farklı bir işte metanol gibi, asetonitril gibi farklı bir kimyasal çözücü mü var? Bunları bilmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Yani ürününüzün, filtre edilecek ürününüzün içeriği bilmemiz gerekiyor. İkinci olarak ne kadarlık bir hacimde ürün süzeceksiniz? Aslında 2 ürün süzebilirim. Yani baktığım zaman ben aslında final ürünümü de süzmek istiyorum. Bir analiz yapacağım, bir de ürünümü süzmek istiyorum. Analiz için 1 mililitre bir çözümüm olsun, bir öneriniz olsun istiyorum. Bir de 1 litrelik bir ürünü süzmek için bir filtre önerisi istiyorum sizden. Tamam, çok güzel. Yani ürünümüzün süzülecek olan miktarı birisinde yaklaşık 1 mililitre, diğerinde ise 1 litre. 1 litre süzmek 1 litre istiyorum. süzecek. Evet. Burada hacim bizim için çok önemli bir kriter. Çünkü örnek veriyorum 3 mililitre, 5 mililitre, 1 mililitre gibi çok düşük miktarda bir numune süzeceksek gördüğünüz gibi çok daha küçük, özellikle ürün kaybına yol açmayacak şekilde filtre kullanmamız gerekiyor. Yani mi? Burada filtrenin çapı önemli. Evet, küçük olması gerekiyor ki burada filtre alanı büyüdükçe, filtremiz büyüdükçe ürün kaybı artacaktır. Dolayısıyla 1 mililitrede veya 3 mililitrede, 5 mililitredeki kaybımız bizim için çok önemli olabilir. O yüzden mümkün mertebe çok daha küçük, düşük yüzey alanlı filtre tercih etmemiz gerekiyor. Tabii bu bir kriter. Diğer taraftan işte ürünün içeriği burada önemliydi. Onu sorguladık. Orada da filtre materyalini tercih edeceğiz. Çünkü ürünün içeriğindeki kimyasal eğer filtre materyaliyle de uyumlu değilse yine burada ciddi bir problem ortaya çıkar. Peki siz bu süzdüğünüz ürünleri nerede kullanacaksınız acaba? Yani steril ve non-steril olarak bunu... Ben analiz yapacağım. Yani bir cihaz kullanacağım. Hangi cihaz acaba?
HPLC sisteminde HPLC, kullanacağım. tamam. Ama son ürünü aslında o 1 litrelik istediğim final ürünü cihazda kullanmayacağım. Onu direkt non-steril olsun istiyorum hatta. Anladım. Ama şeyimin, analitik çalışmamın da non-steril olmasını istiyorum. Benim bir sterilite ihtiyacım yok. HPLC sisteminde çünkü öyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Anladım. Non-steril ve HPLC sisteminde kullanacağım bir filtre istiyorum. Tamam. Burada miktarlar birisi çok düşük. 3 mililitre, 3 mililitre, 5 mililitre o düzeydeyse tabii ki filtre yüzey alanını ve filtreyi küçük ebatta seçmemiz gerekir. Demin söylemiştim. Yoksa etken kayıplarına yol açabilir. Diğer taraftan 1 litrelik ürünü süzmek için de daha büyük bir filtre tercih etmemiz lazım. Burada mililitre çok düşük olduğu için şırınga filtre ile bunu yapabiliriz. Çapı Ancak ne olabilir burada? Mesela burada, küçük bir çap görüyorum. Bir evet, daha büyük burada bir tane görüyorum. çeşitli tipte filtreleri görebilirsiniz. Bakın özellikle 25'lik, 33'lük olarak addedilir veya 13'lük. Hangisi benim için daha uygun olur? Burada 5 mililitre için en küçük ebatta dediğimiz filtreleri tercih etmemiz gerekir ki ürün kaybımız... Kaçlık bu? Bu 0,2 mikron. 0,2 mikron ama bu HPLC için mi ben bunu tercih etmem gerekiyor, UPLC için mi? Burada UPLC için ve çok düşük miktarda hani ürününüz olduğu için küçük ebatta filtreyi tercih etmelisiniz. Çap uygun ama bunun çapı ne kadar? Burada filtrenin çapı 13 milim. Uygulamamıza bakarak filtrenin boyutunu, partikül boyutunu, kimyasal yapısını belirledik. Ne kadar süzeceğimize göre de bir çap belirleme yaptık ve filtremizi belirledik. Yani ben buradan aslında şunu anlıyorum. Bir filtre seçiminde kriterler, numunemiz, çözücümüz, çalışacağımız teknoloji, süzeceğimiz miktarı, hacim yani miktar çok çok önemli. Bir sterilite ihtiyacımız var mı yok mu? Bu önemli. Bu sorulara göre filtreyi aslında seçiyoruz temel olarak. Doğrudur. Çok güzel. Aslında burada böyle kısa bir uygulama yapmaya çalıştık arkadaşlar. Eğer sizlerin de farklı sektörlerde bu tarz bir filtre seçimiyle ilgili sorunuz varsa yorumlara yazın. Yorumlarda Erol Bey bizzat kendisi cevaplayacak. Yani size bir filtre önerisinde bulunacak. Muhakkak sorularınızı bekliyoruz. Yorumlarda bize katkıda bulunabilirsiniz. Erol Bey, video başından beri arka planda duran bir cihazımız var. Birazcık bu cihazı da tanımak istiyoruz. Bu cihazdan bahsedebilir misiniz? Neler yapıyor? Hangi amaçla kullanıyoruz? Tabii ki kısaca biraz bilgi aktarayım. Özellikle ilaç endüstrisinde kullanılan membran filtrelerin test edilmesinde kullanılan bir cihaz. Gerek Sağlık Bakanlığımızın otoriteleri, gerekse Avrupa Amerika farmakopilerindeki otoritelerin istemiş olduğu bir özellik. Bugün steril ilaç filtrasyonunda kullanılan membran filtrelerin her üretim öncesinde ve sonrasında Integrity Test adı verilen bu cihazla teste tabi tutulmaları gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Regülasyon zorunluluğu. Dolayısıyla aslında Integrity Test cihazıyla biz kullandığımız membran filtrenin yapısında herhangi bir sorun var mı yok mu? Gerçekten hala steril olarak bir filtrasyon işlemini gerçekleştiriyor mu, gerçekleştirmiyor mu? Bunu test etmemizi sağlayan, yarayan bir cihaz. Anladığım kadarıyla bu test cihazı ilaç sektöründe Integrity Test'in yapılması için zorunlu. Evet. Zaten regülasyonlar bunu zorunluluk olarak tutuyor, zorunlu tutuyor. Dediğim gibi bir steril ürün filtrasyonu öncesinde ve sonrasında mutlak surette, örnek veriyorum, burada bir kapsül filtremiz var. Ve bu test cihazımızda süzüm ve filtrasyon öncesinde kullanacağım steril grade olarak adlandırılan filtremi muhakkak bir integrity test olarak testini yapıyorum. Bu testin de tabii çok fazla teknik detayları var. İlerleyen videolarımızda muhakkak bunların detaylı olarak, bilgi olarak aktarımını yapacağız. Burada uygulamalı olarak bu testleri yapacağız. Burada basit olarak test cihazı ile biz membran filtrenin steril filtrasyon öncesinde ve sonrasında filtrenin steril olarak çalışıp çalışmadığını test ediyoruz ve bu cihaz bir çıktı veriyor. O çıktıyı da ürün şarj dosyasına koyuyoruz. Bunlar bir regülasyon gereklilikleri. Erol Bey ile Lab Akademi Deneyim ve Eğitim Merkezimizde ayrıca Integrity Test ile alakalı bir eğitim organizasyonumuz olacak. Merak eden arkadaşlar açıklamalara bıraktığımız bağlantıdan da detayları inceleyebilir. Ayrıca farklı eğitim talepleriniz için de yine bize ulaşabilirsiniz. Tabii biz eğitim dışında YouTube'a bununla ilgili yine videolarda çekmeye devam edeceğiz. Daha detaylı olarak videolarımızı YouTube'a yükleyeceğiz. Erol Bey, keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Çok fazla bilgi içeren bir yayın aslında bu. Tabii ki çok kısa bir süreye sığdırmaya çalıştık. Tabii arkadaşlar, farklı sorularınız varsa yorumlarda yazın. Neler
merak ediyorsunuz. Bir sonraki videolarımıza da yol gösterecektir bu. Yorumlarınızı tek tek okuyacağız ve sonraki videolarda merak ettiğiniz konuları yine Erol Bey ile beraber burada cevaplayacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bu da bize ayrıca bir katkı sunacaktır. Ayrıca sizlerin neleri merak ettiğini ve nelere ihtiyacınız olduğunu da bu sayede öğreniyor olacağız. Katkınızı bekliyoruz. Evet Erol Bey, videoyu bitireceğiz burada. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben özellikle Lab Akademi bünyesinde filtre ve filtrasyon teknolojileriyle ilgili önümüzdeki süreçte de güzel eğitimler yapacağımıza inanıyorum. Lab Akademi bünyesi altında aslında amacımız bir filtre akademisi de oluşturmak. Evet. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bir ürün anlatmak değil buradaki amacımız. Bir cihaz, bir filtre tanıtmak değil. Özellikle yeni arkadaşlara, bu tür ilaç endüstrisi olsun, çeşitli gıda, içecek sektöründe olsun, yeni katılan arkadaşlara da bu vesileyle bazı bilgileri aktarabilmektir amacımız. Siz de buna vesile oldunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de size bu değerli katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Arkadaşlar, videolarımızı beğenip yorum yaparsanız ve ayrıca kanalımıza abone olursanız siz de bizi desteklemiş olursunuz. Biz burada Erol Bey'in de dediği gibi Lab Akademi bünyesinde bir akademik altyapıyla sizlere sunulmuş. Sadece akademik altyapı da demeyelim buna. Uzun yıllar sektör tecrübeleriyle öğrenilmiş ve deneyim edinilmiş bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz ve bunun devamı için de sizlerin desteği de çok çok önemli. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.